Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Her şey bu videoyla başladı. Videodaki adam bir zamanlar 51. bölgede çalışan mühendis Paul'un oğlu olduğunu söylüyordu. 51. bölge hakkında bildiklerini ve babasıyla olan son konuşmasını anlatıyordu. Videonun altındaysa yüzlerce yorum vardı. Kimileri anlattıklarına inanıyordu. Kimileri de önce babanın içki içmediğini söyledin ama daha sonra Münih'te sarhoş olduğunu anlattın diyerek çelişkili ifadelerden dem vuruyorlardı. Yorumlardan bir tanesi Kenny Veach'e aitti. Gerisinde birçok esrarengiz soru bırakan Kenny Veach'e. Kenny, adamın anlattıkları için bunlar buzdağının görünen kısımlarıydı diyordu. 51. bölgede çok daha esrarengiz olayların döndüğünü iddia ediyordu. Ben Kenny Veach, uzun mesafe yürüyüşçüsüyüm. Bir keresinde Nellis Hava Kuvvetleri üssüne yaptığım yürüyüşte gizli bir mağara buldum. Mağaranın girişi M harfi şeklindeydi. Ben her gördüğüm mağaraya girerim. Fakat bu mağaraya girmeye yeltendiğimde bütün vücudum titremeye başladı. Mağaraya yaklaştığımda bu esrarengiz titreme daha da arttı ve kötü bir hal aldı. Çok korkmuştum. Bu başıma gelen en garip şeylerden birisiydi. Yorumlarda bazı kullanıcılar Kenny'ye uyku felci olduğunu ya da o anlarda sarhoş olduğunu söylüyorlardı. İnsanlar Kenny ile dalga geçiyorlardı. Kenny'ye inanmak pek mümkün değildi. Kenny ise son derece kendinden emin bir şekilde ben çoğu insanın hayal bile edemeyeceği ıssız dağ tepelerinde yalnız başıma yürüyüşler yaptım. Çok sayıda mağaraya girdim. Canım sıkıldığında eğlenmek için çıngıraklı yılanlarla oynardım. Fakat bahsettiğim mağara çok özel bir mağara. Şimdiye kadar karşılaştığım her şeyin ötesinde. Bir gün yeniden o mağaraya gideceğim. Fakat bu sefer yanımda bir silah olacak. O gün sahibi olduğum tek şey bir adet bıçak ve bilye atan bir sapandı. Kenny sözünü tutacaktı. Hatta o mağaraya bir kez değil 2 kez daha girmeye çalışacaktı. Ama bu yol onun sonunu hazırlayacaktı. Söylediğine göre Nevada'da yaşıyordu. Mağaraya ulaşabilmek için 30 kilometre yol gitmeliydi. Fakat bunu sıcak havalarda yapamazdı. O yüzden havaların biraz daha soğumasını beklemek zorundaydı. Giderken yanına video kamerasını da alacağını söylüyordu. İçeride bir dağ aslanı olabilir. Belki de geçen sefer bu hislerim beni bu yüzden uyarıyordu demişti. Kenny'nin hedefine ulaşması için 10 saatlik bir yürüyüş yapması gerekiyordu. Bu sefer yanında 9 milimetrelik bir tabanca olacaktı. Arazinin çok tehlikeli olduğunu biliyordu. Daha önce yakınlarda bir sürü boş cephane olduğunu görmüştü. Kenny, Vegas'ta havalar soğuduğunda mağaraya doğru yola çıkacaktı. Bir kullanıcı Vegas yazdığını okuyunca bu gerçekse çok dikkatli olmalısın yorumunu yapmıştı. Kenny oldukça deneyimli bir isimdi. 20 yıl aşkın süredir doğa yürüyüşleri yapıyordu. Yalnız başına kimsenin gitmediği yerlere gidiyordu. Bir nevi bilinmeyen Ed Stafford'tı. Yürüyüşlerinde birçok kez türlü şekil ve büyüklüklerde kafatasları, bazen de çok eski hayvan tuzakları buluyordu. Bir dağdan diğerine tırmanıyor, yıldızların hemen altındaki zirvelerde uyuyordu. 20 yılda sadece bir kez dağ tepesinde sol bacağı yaralanıp 20 yılda sadece bir kez kurtarılmak zorunda kalmıştı. Kenny bir sabah 4 gibi kalktı ve mağaraya doğru yola çıktı. Tarih Kasım 2014'tü. Bir önceki seferinde yanında pusula ya da benzeri bir alet yoktu. Bu yüzden bahsettiği mağarayı bulabilmesi kolay bir iş değildi. Kenny 10 saatin sonunda hedef noktasına ulaştı. Ama bir şeyler ters gitmişti. Esrarengiz mağara yerinde yoktu. Dün 10 saatlik bir yürüyüş yaptım. Lanet Kanyonu tamamen aradım ama mağaranın yerini bulamadım. Tarantula, kaplumbağa ve bir koç bile buldum ama mağarayı bulamadım. 10 saat boyunca in çık yapmak beni yıprattı. Gördüğüm her kuytu köşeye tırmandım. Ama onu bulacağım. Belki de sadece bir kez daha gitmem gerekiyor. Hiç kimseye bir şey kanıtlamıyorum.
Bunu yapıyorum çünkü bu yapmaktan hoşlandığım şey. Kanyonda yüzlerce mağara vardı. Ne kadar deneyimli ve sağlıklı da olsa bir insanın böylesi uzun yürüyüşler yapması onu yıpratır. Kenny de bundan yakınıyordu. Neredeyse 2 parmağımı kaybedeceğim. Bu tür yürüyüşler çok zordur. Eve geldiğinizde merdivenleri tırmanmak için bile mecaliniz kalmaz. Sonrasında enerji toplamak için kendinizi sıcak bir küvete atarsınız. Kendisine inanmayanları da sistemini dile getiriyordu. Sanırım yaptıklarımı kameraya çekmeliyim. Çıngıraklı yılanları ve diğer vahşi hayvanları nasıl yakaladığımı yayınlamam gerekiyor. O zaman sizin gibi insanlar bana inanacaklardır. İnsanlarsa hala onunla dalga geçiyorlardı. Kaplumbağa ve keçi bile senin salak olduğunu düşünüyor. Farkında mısın? Mağaralar sabittir. Yerinden kıpırdamazlar. Mağaraların hareket etmediğini ben de biliyorum. Bölgenin ne kadar büyük olduğunu bildiğinizi sanmıyorum. Burası Disneyland değil. Sizi %100 hedef noktasına götüren bir haritanız yok. Yorumlardan bir tanesi oldukça can alıcıydı. Hayır, oraya sakın gitme. Mağarayı bulsan bile içeriye girme. Çünkü girersen bir daha çıkamazsın. Kenny son yorumda bu hafta sonu mağarayı bulmak için yeniden yola çıkacağını yazdı. 3 gün boyunca yalnız yürüyecekti. 30 kilometreye aşan bir mesafeye kat ettikten sonra mağarayı bulmayı umuyordu. Meydan okurcasına kendisine laf atan insanlara cesaretiniz varsa bana katılırsınız yazmıştı. Bu yürüyüşlerinde 13 kilo kaybediyor, ayak tırnaklarının siyahlaşıp düştüğünü söylüyordu. Son cümleleri şunlardı. Mağarayı bir kez daha bulacağımın bir garantisi yok. Çünkü bölge çok geniş. Çok fazla mağara var. M şeklindeki girişe sahip mağara benim korktuğum tek mağara. Onu gerçekten yeniden görmek istiyorum. Bunlar Kenny'e ait son detaylardı. Kasım 2014'te yola çıktı ve Kenny Beach, Nevada'nın çöllerinde gizemli bir şekilde kayboldu. Bugüne kadar onu gören kimse olmadı. Polisler geniş çaplı bir araştırma yürüttüler. Ekipler Kenny'nin telefonunu bir maden ocağının hemen yanında buldular. Fakat Kenny'e ait başka hiçbir şey yoktu. Giysileri, eşyaları, hatta bir ayak izi bile yoktu. Acaba yolda bir saldırıya mı uğramıştı? Mojave çölünde bilinmeyen gizli şeyler mi vardı? Ya da her şey basit bir dehidrasyon, fiziksel ve zihinsel bir yorgunluk sonucu mu olmuştu? Nevada'da 51. bölge hava üsleri ve birçok askeri tesis var. Bunların birçoğu halk tarafından bilinmiyor. Hikayenin havada kalan sorularının cevapları belki de burada yatıyor. Kenny sınırları zorlamış olabilir. Ailesi, arkadaşları ve polisler haftalarca arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Kenny GPS aletleri kullanmayı sevmiyordu. Polislere göre bir mağaraya girdi ve içeride kayboldu. Bir başka görüşe göre de Kenny yasaklı maddeler kullanıyordu. M şeklindeki mağarada yaşadığını söylediği titremenin sebebi bu maddelerdi. Bu maddeler bir süre sonra onu tamamen ele geçirmiş ve bir kazaya sebebiyet vermiş olabilir. Ya da her şey bir kurmacaydı. Kenny Beach kendisine ölü süsü vermek için böyle bir numara yapmış olabilir. Fakat bu oldukça düşük bir olasılık. Onun böyle bir numara yapmasını gerektirecek bir durumu yoktu. Kenny yolculuk sırasında yaralanmış, ardından kaybolmuş ve bir yerlerde ölmüş olabilir. Çölün geniş, sıcak ve kuru olması doğal yollardan ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. İddialara göre Kenny finansal sıkıntılar yaşıyordu. Bu yüzden intihar da etmiş olabilir. Bir kasabada yaşıyor ve tamircilik işleri yapıyordu. Ani bir kararla evini satışa çıkardı. Sevgilisine göre daha önce psikolojik sıkıntılar çekmiş ve intihar düşüncesiyle savaşmış. Bir keresinde şunları söylemişti. Eğer intihar edersem bedenimin bulunmaması için bunu çölde yürürken yapacağım. Olay hakkında birçok farklı görüş var. En ilginçlerinden bir tanesi de şu. Kenny aslında son seferinde mağarayı buldu. Fakat içeride hiç beklemediği şeylerle karşılaştı. İçeride devlet sırları vardı.
İnsanların bilmemesi gereken son derece gizli sırlar. Kenny mağaranın içinde ya da dışında askerler tarafından yakalandı ve kaçırıldı. Ya da belki de öldürüldü. Olaydan sonra birkaç gezgin mağarayı tespit ettiklerini söyleyip yola çıktılar. Fakat hiçbiri başarılı olamadı. M şeklindeki mağara hiçbir zaman bulunamadı. Geride birçok yanıtsız soru kaldı. Kenny şüphesiz YouTube'un en büyük gizemlerinden birisi oldu.